Evet arkadaşlar, günlerden sonra yine Chery hakkında sizi bilgilendirmek amaçlı karşınızdayım. Öncelikle Ramazan bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ülkemize, milletimize nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Şimdi Chery'nin öncelikli olarak bilgilendirmeye başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenide bulunmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın lütfen. Şimdi kısaca anlatmam gerekirse yorumlarda çok ciddi olarak bu konularda sorular alıyorum. Araç alırken öncelikli olarak şuna dikkat edin. Çünkü önceden ön ödemeli araçları sipariş verildiği için bu konuda bir yanılma söz konusu oluyor. Öncelikli olarak dikkat edeceğiniz konu, araç modelini seçerken özellikle Tico 8 Pro, diğerlerinde de aynı şekilde paket tercihini yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi aracın üzerinde bulunan sürüş destek sistemleri. Bu konuda çünkü çok ciddi yorumlar yazıyorsunuz. Bir alt paketinde sürüş destek sistemlerinin birçoğu bulunmuyor. Onun için öncelikli olarak ön ödeme yapmadan önce aracın teknik özelliklerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi öncelikli olarak şu araçta bulunan bu radar sistemi bir alt modellerde sadece kapak olarak var. Onun için bu olmadığı zaman da çoğu araç sürüş desteği araç üzerinde bulunmuyor. Diğer taraftan şöyle göstereceğimiz üzere aracın ön cam üzerinde ayna tarafında bulunan buradaki kameralar ve sensörler yine aynı şekilde sürüş destek sistemi ile alakalı, şerit takip sistemi, şeritte kalma sistemi gibi özellikler özellikle oradan takip ediliyor. Onun için aracın ciddi olarak özelliklerine bakmanız gerekiyor. Yani sadece Chery Tico 8 Pro diye aracı almanız sonradan bu tür sürprizlerle karşılaşmanıza sebep olabilir. Onun için öncelikle ödeme yaptığınız aracın teknik özelliklerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer taraftan araç içerisini şu şekilde gösterecek olursak bir arkadaşımız özellikle şunu sormuş bizden. Bir önceki videoda paspasları paylaşmıştım ben. Bu kauçuk paspasları sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim, hatta şöyle çıkararak göstereyim size. Bu paspaslar aracı aldığımız zaman normalde araç üzerinde paspas gelmiyor. Bu aldığımız zaman şurada Chery yazısı da var. Aracı aldığımız yerdeki bayi bunlara hediye verdi. Herhangi bir ücret ödemedik. Ama şuradan bakarsanız komple bu döşemeyi kaplayan, şöyle net göstereyim size. Bunu ben sonradan aldım buradan. Bu görmüş olduğunuz, bu da ayrı bir paspas. Üzerinde şu şekilde bu ikinci paspası. Bu da altında bu takım halinde geliyor. Buradan da komple buraları kapatıyor. En azından güzel bir koruma sağlıyor. Bu paspasları ben yaklaşık 100 dolara aldım buradan. Yani dışarıdan gelmedi, herhangi bir yerden. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Şu şekilde, bu işte dediğim gibi bayinin vermiş olduğu paspas.
hediye etmiş olduğu paspas. Bu da benim sonradan aldığım, araca koyduğum. Bu da aynı şekilde çift taraflı, alttaki deri bir paspas. Bunu sonradan aldım. Ayrıca AliExpress'ten aldığım şöyle koltuk arkasına, genelde çocukların çok fazla ayak vurduğu koltuk arkasına aldığım şöyle bir koltuk koruma, ayak vurdukları yer burada cepli. Aynı şekilde koltuğun kendi burada yeri de var cep olarak. Bu da ayrı. Tiko yazısı da var üzerinde. Böyle bir paspas. Aynı şekilde burada gördüğünüz üzere komple boydan boya gidiyor paspas. Bu güzel bir koruma. Bunlarla birlikte buranın şeyi de geldi. Bu yaklaşık 25 dolara aldım bunu AliExpress'ten. Şunları takmadım henüz. Buranın da koruması var aynı bu şekilde. Ve bu yan aracın direklerine de aynı şekilde korumalar var. Onları da henüz takmadım. Bir de size göstereceğim aracın arka tarafındaki şu şekilde yine korumalı. Bu ayrı. Bunu da ayrı olarak almıştım ben. Bu ne için? Buradaki koruma, koltukları kaldırdığınızda buradaki yerde kauçuk paspas bulunuyor. Normalde bunu şöyle göstereyim. Bunu da 12-13 dolara almıştım. Şu şekilde. Araçta da şöyle bunu da AliExpress'ten aldım komple. Dediğim gibi bu şöyle hemen bagaj önü plastiği korumak için bir örtü. Bu deri. Tabii haki deri değil herhalde. Tam bilmiyorum ama kaliteli görünüyor. Bu yandaki komple korumalar. Bu arka 3. sıra koltukların sırt koruması. Bagaja malzeme koyduğunuz zaman herhangi bir döşemeye zarar vermemesi için. Ayrıca ve 2. sıra koltukların da arka tarafında aynı şekilde korumalar mevcut. Böyle koltuğu kaldırdığınızda da 3. sıra koltuğu tabi küçük bir alan kalıyor. Bu standardı zaten bildiğiniz üzere 193 litrelik bir alan, bagaj alanı. Bunun da şey olarak esasında baktığınızda yani uzun yıllar araç kullanacaksınız. Yani iyi bir koruma oluyor. Buradan aynı şekilde şeyi açabiliyorsunuz. Alt bagaj kısmını. Burada perdemiz var. Burada da alanlarda işte yangın söndürme tüpümüz, çekme alatımız gibi şeyler burada bulunuyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu konularda tabi Türkiye AliExpress'ten sipariş verdiğinizde bildiğim kadarıyla vergi uygulanıyor. Onunla ilgili de belki fiyat farklılığı olabilir ama yapabilirsiniz. Yani oradan değerlendirme yapabilirsiniz. Fiyatların karşılaştırmalarını yapabilirsiniz.
Diğer taraftan size göstereceğim, şurada yine şu şekilde, bunu da AliExpress'ten aldım. Şöyle şemsiye, yağmurlu havalarda lazım olur diye direkt AliExpress'ten Cherry'nin şemsiyesi. Şöyle gayet küçük, kibar, kullanışlı bir şey. Bunu da 10 dolara almıştım. Araçta kullanırız diye. Diğer taraftan araçla ilgili anlatacağım şeyler, özellikle bir konuyu daha size söyleyeyim. Normalde şeyle bağlandığınız zaman, CarPlay ya da Android Play'e bağlandığınız zaman burada YouTube olmuyor tabi, bildiğiniz üzere. Ama şöyle ben size şeyi göstereyim. Şurada Fermata diye bir uygulama var. Onu telefonunuza indirdiğiniz zaman, buradan size göstereyim hemen. Telefonunuza indirdiğiniz zaman burada YouTube'u kullanma imkanınız olabiliyor. Şimdi şu şekilde aracı onu da size göstereyim. Ve sürüş esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Normal YouTube'u kullanabiliyorsunuz buradan. Şöyle tabi sesi açmayacağım. Aracı kullanma esnasında da herhangi bir şey sıkıntı oluşturmuyor. Yani istediğiniz şeyi izleyebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok YouTube'dan. Şöyle göreceğiniz üzere, yani araç kullanırken de bu özellik kapanmıyor. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Diğer taraftan burada bulunan, biliyorsunuz, birincisi şerit takip sistemi burada bulunuyor. İkincisi de şerit uyarı sistemi. Şimdi aklınızda olsun, şerit uyarı sistemi tabii ki şeritler normalken, okunur haldeyken devreye girer. Şerit takip sistemi de aynı şekilde. Ama şerit takip sistemi araç 60 km süratı bulduktan sonra devreye girer. Aklınızda olsun. Onun dışında araçta bir sıkıntı var gibi algılamayın. Kesinlikle 60 kilometreden sonra devreye giriyor. Otonom sürüşte sık sık uyarılar veriyor. Araç direksiyonunu tutmanız gerektiğini söylüyor. Ben daha önce başka videolardan da izlemiştim. Kendim de denedim hatta bugün. Dediğim gibi şey yapabiliyorsunuz. Otonom sürüş yaparken sık sık direksiyonu tut uyarısı vermemesi için. Tabi sağlıklı bir durum değil. Yani kimseye de tavsiye etmiyorum. Ama bir 0.5 su pet şişesini direksiyonun üzerine koyduğunuz zaman araç hiçbir uyarı vermeden sürekli otonom sürüşte devam ediyor. Diğer araçla ilgili anlatacaklarım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sürekli bugüne kadar çok ciddi eleştiriler yapıldı. Aracın kötülenme kampanyası mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Markanın üzerinde çok ciddi eleştiriler yapıldı. Ama biraz da şu konuda haklılık payı var. Öncelikle Chery Türkiye'ye yeteri kadar araç getirmemesi, bu konu hakkında insanlara bilgi vermemesinden kaynaklanan çok ciddi bilgi kirliliği oluştu.
Bunun sebebi aslında insanların yorumların değil, Chery'nin ta kendisi bunlara sebep olan. Yani anladığım kadarıyla da onlar da artık reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar herhalde. Çünkü ben de mail yazdım. Bu konuyla alakalı bilgi sordum. E, öğrenmek istediğim şeyler vardı. Bu sürekli yorumlarda geçen konularla alakalı. Özellikle motor konusu. Çok ciddi tartışılan bir konuydu. Ve herhangi bir dönüş yapmadılar. Herhangi bir mailime cevap da vermediler. Bununla ilgili şimdi bu motor konularını artık geçiyorum. Bunu çok fazla tartışmasını yaptık. Yani 183 beygir mi, 186 mı, 197 mi? Arkadaşlar bu motor tek motor. Yani bunun başka bir çeşidi yok. Tek motor var. Bu ciddi de ödül almış bir motor. Yani yakıt sisteminde tabii herkes farklı bir düşünce belirtiyor. Ama ben dediğim gibi 2 aydan uzun bir süredir aracı kullanıyorum. Yani şehir içinde ortalama 7-9 arası gidiyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani çok fazla esasında burası için söylüyorum. Türkiye'de tabii haklı olarak yakıt ücretlerinin, benzinin yüksek fiyatlarda olmasından kaynaklı olarak insanlar tabii ki bütçelerini düşünmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili de hesap kitap yapmak zorunda kalıyor. Ama şimdi yaşadığım bölge itibariyle şimdi burası bir petrol ülkesi olduğu için bizim yani hiç araç kaç yakıyor konuları burada yapılmıyor. Onun için de ben özellikle bu yorumlardan dolayı araçta sürekli artık bakar oldum. Doğru bilgi vermek için. Aracın 100 kilometrede ne kadar yaktığı, anlık yakıt, uzun süre kullanımdaki yakıtı. Bunları bu yorumlardan sonra artık bakmaya başladım. Ama genel olarak dediğim gibi herhangi bir burada yakıt sorunu olmadığı için yani şöyle izah edeyim. Yani burada 95 oktav benzinin litresi yani yaklaşık yarım dolar dahi değil. Yani 40 sent gibi bir şey. Yani Türkiye'de de ne kadar oluyor? Yaklaşık 8 lira. Yani 7 lira gibi. 7 lira 8 lira gibi. Buradaki fiyatı 95 oktav benzinin. Şimdi onun için yani muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konularda tabii ki hesabını kitabını yapmanız gerekiyor ama aracın dediğim gibi yani 1700 kiloluk bir aracın 3-4 litre yakması mümkün değil tabii. Onun için yani bu konuları da dikkate almanız gerekiyor. Aracın üzerindeki yani bu kadar donanım, bu kadar ağırlık, 7 kişilik bir otomobilin çok düşük yakıtlar yakması beklenemez. Yani 7, 8, 9 litrelik yakıtlar da gayet normal. Çünkü geçenlerde bir abone olan arkadaşımızın biri de yorum yapmıştı. Ankara'dan İstanbul'a yolculuk yaptığında. Yani çok ciddi 5'lere kadar düşen yakıttan bahsetmişti. Yani bu da çok yani bu araç için çok uygun rakamlar. Şimdi diğer taraftan söylenmesi gereken konulardan bir tanesi de araç piyasasında şu an Chery bayilerinde araç bulunmamasından dolayı oluşan bir kara borsa durumu var. Yani bu tabi yorumlardaki arkadaşların yorumlarındaki tabirden ben alıntı yaparak söylüyorum. Yani sarı sayfalara çıkan 1,5 milyon 1.600 fiyatlarla alakalı. Yani bunun da aslında araç konusunda şu an alma konusunda çok aceleci davranmayın bence. Çünkü bu daha önce Tesla'da olan konunun aynısı olabilir ki olacak. Yani 3 milyondan Tesla'lar satıldı. Şimdi Tesla'nın kendisi geldi. Yarı fiyatına araçları satıyor. Aynı problemle karşılaşmak istemiyorsanız bence çok aceleci davranmazsınız.
yeteri kadar araç Türkiye'ye gelir ve normal fiyatlarından alırsınız. Şimdi hem sohbet esnasında hem de bilgi verme amaçlı bu aracın ilk alımdan sonra 2000 kilometrede ilk bakımı yapılıyor. Yani buradaki servis garantisinden bahsediyorum. 5 yıl garantisi var. Garantide neler var? Garantide öncelikle bir yandan telefon çalıyor. Garantide öncelikle motor garantisi, şanzıman garantisi ve araç üzerinde bulunan elektrik elektronik sistemin garantisi var. Ayrıca 5 yıl paslanmazlık garantisi var aracın tüm şaside. Ve 2000 kilometrede ilk bakım yapılıyor. Yağ filtre değişimi. Ondan sonra her 10.000'de bir, yani bana söyleneni söylüyorum. Burada aracı aldığımızda servisin vermiş olduğu bilgi bu şekilde. Her 10.000 kilometrede bir servis bakımı yapılacak diye söyleniyor. Evet arkadaşlar, araç üzerinde söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan lütfen yazın. En kısa zamanda tüm yorumlara mümkün olduğu kadar cevap veriyorum. Hiçbirini atlamıyorum. Ne konuda olursa olsun sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olmayı, beğenide bulunmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.